Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, bugün sizlerle yine bebek battaniyesi çalışacağız. Bu zamanın en trend iplerinden olan Himalaya Yoyo ipiyle çalışacağız arkadaşlar. İpimiz 200 gram, 34 metre. İçinden ipimizi bu şekilde çıkarıp böyle küçük küçük toplar var. Bu toplarla battaniyemizi öreceğiz. Alt kısmını da ben alize kotonla öreceğim. Siz de istediğiniz renkle iplerle örebilirsiniz. Bebe ipleri, lif ipi, bunun gibi yumuşak dokusu yumuşak olan bebeklere uygun iplerle örebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu renk tercih ettim. Hem kız ve hem erkeğe uygun olsun diye. Siz de farklı farklı renklerle çalışabilirsiniz. İplerimiz yine Hobimon'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. Evet, şimdi hemen bebek battaniyemizin yapım aşımına geçebiliriz. Ayrıca bu iplerle her şeyi örebiliyorsunuz. Sadece battaniye değil, yelek, kazak, çanta, aklınıza ne gelirse her yere kullanıyorsunuz. Yine başka videolarda da o çalışmalarla da yapabiliriz. Bir güzel bir yelek de çalışabiliriz. Bunları da videonun altına yorum kısmına yazarsanız ona göre ben de dikkate alırım. Hadi hemen yapıma başlayalım. Evet, ben battaniyemi Alize Cotton Gold ile öreceğim. Toplamda 5 yumak, 4,5-5 yumak arasında gidiyor arkadaşlar. Renk sorarsanız da Color 15 su yeşili kullanacağım. Siz de ipinizin içindeki hangi renkten isterseniz o renkten yapabilirsiniz. Bu ipten de 3 tane gerekli arkadaşlar. Yoyo 3 tane, Alize Cotton Gold 5 tane gerekli. Tığım 3 milim. 5 numara 3 milimle öreceğim. Hemen şöyle bir içinden ip çıkaralım. Evet, şimdi başlangıç zincirini ne örecekseniz onun boyunda zincir çekmeniz lazım. Battaniyem 90 santim istiyorum ben. 90 santim boyunda zincir çekeceğiz. 180 zincir. Benimki 180 zincir ideal oldu 90 santime. Dediğim gibi yastık, yelek, çanta ne öreceksiniz onun boyunda zincir çekin. Bu yeterli olacaktır. Şimdi ipimi sabitledim ve 180 tane zincir çekelim. Şimdi ben tanıtım için ufak bir parçada yapacağım. Göstermek için. Daha sonra battaniyeye geçeceğim arkadaşlar. Evet, 180 zincir çektik. 2 tane zincir atlıyoruz. Tığın üstüne aldım. 2 zincir atlayıp 3. zincirime ikili trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkıyorum. 1, 2. Tekrar tığım üstüne aldım. Sıradaki zincire tekrar batıp çıkıp 2 defa da çıkıyorum. İkili trabzan. Sıra sonuna kadar bütün zincirlerimize ikili trabzan yapalım. Bak, ilk başlangıcımız bu şekilde. Evet, birinci sıramızı bu şekilde bütün zincirlerimize trabzan yapıyoruz. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Yine 2 zincir çevirdim. Şimdi burada yoyo ipimizi alıyoruz. Şu birinciyi atlayıp şöyle ipimizi tutturalım arkadaşlar. Şu dışarıda kalacak. Tığın üstüne aldım ve 4 tane trabzanla 1, 2
Bu bir oldu. Bunu da beraber örüyoruz arkadaşlar. Bu arada kalıyor. Bu 2, 3 ve 4. Şimdi pomponumuzu ön tarafa şöyle tutalım. 4 tane normal örelim. 1 2 3 4. Eğer ipiniz çok daha ince ise bunu 5 de yapabilirsiniz. 5'e çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Biz 4'ü bunun boyu ölçüsünde, şu aradaki ipin ölçüsünde 4 4 4 şeklinde yapıyoruz. Şimdi 4 tane trabzanımı yaptım. Pomponum bakın bunun üzerine denk geldi. Şimdi 4 de bu ipi arada örüyoruz. Arada ip kayboluyor. Bakın bunu tutturduk arada. Arkada yok. Beraber örüyoruz çünkü. 4 tane. 2 3 ve 4. Normal ikili trabzan yaptık. Bu şekilde. Bunu daha sonra buraya dikeriz arkadaşlar. Pompona geldiğimizde pomponu öne doğru çevirip 4 tane ikili trabzan yapalım. 4. Tekrar düz kısma geldik. Bunu da arada beraber örüyoruz. Dört tane ikili trabzan. 3 ve 4. Örneğimiz bu şekilde çıktı arkadaşlar. Tekrar pomponu bu tarafa aldım. Dört tane normal örüyorum. Düz ipe geldiğimizde 4 tane de onun içinde örüyoruz. Evet. Görüntümüz bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu battaniyemizin şu an son bitmiş hali. Bir iki sıra daha öreceğim ve size göstermek için 2 sıraya böyle gidecek, bir daha geleceğim ve bitireceğim. Arkası da bu şekil olacak. Şimdi ben bu tarafa doğru örgümü aynı şekilde biraz önce gösterdiğim gibi yaptıktan sonra geri döneceğim ve bu taraftan da size nasıl örüleceğini göstereceğim. 90'a 90 ölçüm. Şimdi aynısını yapıyoruz yine. Pomponlu kısım gelince şöyle bu tarafa alıp 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç, 4, evet 4 tane trabzan yaptım. Şimdi ipimizi düz kısma geldiğinde içinde beraber örüyoruz. İçinde kaybolmuş oluyor arkadaşlar. Evet, böyle devam edelim. Evet, şimdi sıra sonuma geldim arkadaşlar. Son ilmeğimi
böyle denk geldiği zaman, eğer pompon denk geldiyse, şurada yine ipimin üzerine aldım ve şu ipimi buraya tutturuyorum. Bu şekilde tutturmuş oldum. Tekrar 2 veya 3 zincir dönüyoruz. Şimdi bu tarafa öreceğiz. Bu tarafı düz olacak. Evet, bu tarafı örmek bana daha kolay geliyor arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çektim. Hemen ilk ilmeğimi dibine batıyorum. Buradaki düz ipi de yine araya aldım. 4 defa ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 ve 4. Şimdi pomponumuz diğer tarafta öndeydi. Bu sefer bu arkada kalacak. Bu şekilde. O yüzden daha hızlı örülüyor burası. Daha kolay oluyor. 4 tane ikili trabzan yapalım. 2 3 4. Pompon yine burada kaldı. İp kısmına geldik. Bunu da yine aynı şekilde beraber örüyoruz. 4 tane ikili trabzan yaparak. Tekrar pomponlu yerimiz arkada kalacak. 4 tane ikili trabzan. Tekrar alıyoruz. İp kısmına geldik. 4 tane yine ikili trabzanla arada ipimizi yürütüyoruz. Evet. Arka tarafı da affedersiniz, bu şekilde örülmekte. Pomponlar yine arkaya denk gelmekte. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Alt alta değil de hep çapraz gidiyor gördüğünüz gibi. Çapraz çapraz. Her sıra üst üste gelmiyor yani. Bir boşluk, bir pompon, bir boşluk, bir pompon. Bu şekilde. Şimdi bu sıramı da bitireceğim. Daha sonra ben oyama geçeceğim. İstediğiniz oyayı yapabilirsiniz. Dediğim gibi 90'a 90 santim olacak. Evet arkadaşlar, ben battaniyemi bitirdim. Sıra geldi oyasını yapmaya. Oyasını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Genelde maydanoz oyasını yapan var. Popcornlu oyalar yapanlar var. Ben yine aynı kendi yoya ipiyle aynı gidişatta yapmak istiyorum. Hani öyle bir görüntü hoşlanmadığım için sadece sık iğne yapacağız. Burada hep trabzan yapıyorduk. Bunun yerine sık iğne ile devam edeceğiz. Şimdi ben gittim geldim. Şimdi bu taraftayım ve bu yöne gidiyorum. İpimi koparmadan devam ediyorum. Yana doğru. Şimdi burayı sık iğne öreceğiz. Artık ipimiz arada sık iğne. Daha sonra yine pomponları şöyle araya alıyorum, atlıyorum. Bu şekilde boşluklarıma sık iğne yapıyorum. Tekrar ip yerine geldiğimde buraları da yine sık iğne ile tutturuyorum.
Görüntü böyle olacak. Bütün dört tarafını aynı şekilde döndüreceğiz. Çok sık batmıyoruz şu aralara. O zaman böyle potluk olur. Çok seyrek de yapmıyoruz. Kararında yapalım. Yine 4 tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar 4 sık iğne ile şu iplerin arasından geçiyorum. Evet. Bence böyle daha güzel oyası. Arkası da böyle. Dediğim gibi dört tarafına aynı şekilde pomponlu yapalım. Yine yoyo ipiyle. Tabii bu size kalmış. Farklı boylarda yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, battaniyemin iki kenarının oyasını yaptım. Bu tarafı yaparken de yine 4 olarak 4 sık iğne, 4 normal ördüğüm 4 sık iğneyi de yine ipi arasına alarak devam ettim. Bu şekilde görüntüsü ve böyle daha şık oldu bence kendi ipiyle oyası. Evet arkadaşlar, şimdi battaniyemin 4 kenarında oyasını bitirdim. Bu şekilde bunları yine buraya denk getirdim. Bu boşluk olan yere üstüne pompon, buraya sık iğne, buraya pompon, buralar yine sık iğne olarak bitirdim arkadaşlar. Şimdi ipimizi koparacağız. Burayı da nasıl olduğunu göstereyim dedim. Şu son pompon denk geldi. Şuraya bunu tutturuyorum. Bu şuradan keseceğim. Şu uzun son dibinden kestim. Bitirdim artık. Bunu da şurayı, bu uzun bıraktığım yeri ilmek kaydırarak önce şuraya bir sık iğneyle tutturdum. İlmek kaydıramayız, pardon. Hepsini tekrar sık iğne yapıyorum. Bu kestiğim parça içinde kalsın diye. Evet, en son ilmek kaydırıyorum. 2 tane ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim ve ipimi keseceğim ve burada bitiriyorum. Bunu da içeri ipimizi saklayacağız. Bu şekilde tamamlamış olduk. Battaniyemizi bitirdik. Evet arkadaşlar, ve yoyo ipiyle battaniyemizi bitirdik. Çok daha güzel, yumuş oldu. Arka tarafı da bu şekilde düz. O da çok hoş. İsteyenler tabi içerisinde yumuşak böyle bir ince bir pazen gibi kumaşta yapabilir ama hiç gerek yok. Annem öyle diyor, bana yap diyordu. Ben de hiç gerek yok diyorum. Zaten bayağı bir tok duruyor, kalın oldu yani. Ama isteyen de yapabilir. Bulunduğu yerin soğukluğuna göre değişir arkadaşlar. Tekrar bir ip bilgisi vereyim. Bu ipten 3 tane kullandık. Bu kadar arttı. Alize'de bu 5. yumak ama annem biraz fazla örmüş. Yani 90'a 90 olması lazım.
Benimki 90'a 1 metre olmuş. O yüzden de bence 4 yumak yetiyormuş arkadaşlar. Ben 5 demiştim ama annem fazla ördüğü için o almış gitmiş yani. Olsun diye, o büyük olsun diye, ama size ölçü vereceğim için dediğim gibi bu 4 tane yetiyor. Bu ipi de yine değerlendirebiliriz. Artan ipimizle de bebek yeleği eteklerine etek kısmına yapılabilir arkadaşlar. Bunlar yine aynı şekilde aralara konabilir. Şişte de aynı teknikle yapılabilir arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Ben de bunu oğluma yaptım. Kenarına koyacağım çeyizine. Çok güzel bir hediyelik. Sizler de hem satış yapabilirsiniz, hem ya da sevdiklerinize hediye örebilirsiniz arkadaşlar. Yapımı çok kolay, çok zevkli. Ben çok sevdim. Annem de çok sevmiş. Hatta şimdi yeniden örmek istiyor. Ben de torunuma yapayım kenarda dursun diye. Orada şimdi yeniden ip alacağım. Hobimon'dan iplerinizi alabilirsiniz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi istediğiniz boyda zincir çekeceksiniz. Kaç santimse ona göre ilerleyeceksiniz. Evet, kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.